elimde tutmuş olduğum 2 tane TikTok'un giriş ekranı var. Peki bunların hangisi gerçek, hangisi sahte? Bulabilir misin? Sen bulana kadar kardeşim gel birlikte Android Studio'da mobil üzerinden TikTok'un giriş ekranını geliştirelim. Kısaca bir bilgi daha vermek istiyorum arkadaşlar. Bundan bir önceki Instagram giriş ekranı yapmıştım. O videonun altında bazı yorumlar bir canımı sıkmadı değil açıkçası. Çünkü konuyu daha anlayamamış. Arkadaşlar ben asla ve asla bir uygulama firmasının herhangi bir şekilde programlama veyahut kandırmaya nitelikli taşıyacak herhangi bir iş yapmıyorum. Burada sadece tasarımını gösteriyorum. Yani işin doğrusu insanların günlük hayatında kullandığı uygulamaların nasıl tasarımları yapılıyormuş bunu göstermeye çalışıyorum. Yani arka tarafta bir programlama yok. Yani ben bir Google'a girip de Google hesabına bağlantı sağlatmıyorum. Sadece bu arayüz nasıl yapılıyor bunu gösteriyorum. Böyle içeriklerin devamının gelmesini istiyorsan kanalıma abone olmayı unutma güzel kardeşim. Katıl butonuna basaraktan da bana destek olabilirsin. Ayrıca istediğin bir uygulama varsa onun giriş ekranını yapmamı istersen yazman yeterli. Bütün yorumlarına kalp atacağım. Lan iyice yaspaya döndük. Hadi gel. Selam canlar, ben Kubilay Can. Bugün sizlerle birlikte TikTok'un giriş ekranını tasarlayacağız. Tabii ki burada sadece tasarımdan mevcut, programlama kısmını göstermeyeceğim. Aranızda kötü insanlar da var. O amaçla kullanabilir. Şimdi hiç lafı uzatmayalım, işlemlerimize başlayalım. Başlamadan önce de şunu da söyleyeyim. Sol tarafta ekranda görüyorsunuzdur zaten fotoğraflar var. Çarpı, Apple, TikTok logo, Questions ve Person, Google ve Facebook gibi görselleri ben buldum. Google tarafından alabilirsiniz zaten bunları ve PNG olmak şartıyla. Arkadaşlar Android Studio'da bir projemizi oluşturuyoruz. Java ile oluşturacağız arkadaşlar. İsmine de TikTok Kubilay. Evet, şu anda projemiz oluşuyor. Biraz bekleyeceğiz. Şu an yüklemelerini yapacak. Bu arada görüntüyle ses böyle kayması olursa kusuruma bakmayın. Malum kablodan dolayı normalde ben OBS'e bağlarken kablolu bir şekilde kameraya bağlantı atıyorum ve direkt görüntüyü yansıtıyordum. O şekilde daha iyi oluyordu. Şimdi 2 ayrı bir video alıyorum. 2 videonun da birleştirmesini yapacağım montajda. Bu arada arkadaşlar bu kadar emek harcıyorum. Lütfen sizlerden de ricam kanalıma abone olursanız çok sevinirim. En azından bana bu konuda bir destek olursunuz arkadaşlar. Emeğimizin karşılığını almış oluruz. Arkadaşlar her şeyimiz kurulu. Gelelim bize neler lazım? Tasarım konusunda görmüş olduğunuz gibi Constraint Layout kullanıyoruz. Ben de kullanmaya devam edeceğim. Çünkü Constraint Layout içeride koyacağımız objelerin hepsini daha esnek bir şekilde tutmasını sağlar. Şimdi hiç lafı uzatmadan Constraint Layout'umuza kontrol edelim. Bakalım içinde Match Parent'ler ve sadece Padding Top eksikliği varmış. Buna dahil edelim. Ve de Background'u da şöyle bir belirtelim. Şimdi arkadaşlar şuradan text BM'imizi kaldırıyoruz. TikTok'umuzda işte giriş sayfasında sol yukarı tarafta çarpı var. Yani close var. Basınca çıkış yapıyor oradan. Biz de çarpıyı yapalım arkadaşlar. Bu arada çarpıyı yapmadan önce ben size şunu göstereyim. Şurada bir rest diye bir bölüm var. Burada drawable var. Drawable içerisine çarpıyı aktarmanız lazım. Aktardığınız gibi bak geldi zaten. Şuradan da bakınca görürsünüz. Çarpıyı drawable'a yükledikten sonra image butonu kullanacağız. Size şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben burada kodları böyle tek tek uğraşıp yazmayacağım. Ben zaten yazmıştım. Sol tarafta ben görüyorum. Eksik var mı, hata var mı onlara da bakıyorum. Size ona göre söyleyeceğim zaten. Şu anda görmüş olduklarınızı ben zaten Instagram giriş ekranında anlatmıştım. Eğer hala onu izlemediysen karta bırakıyorum. Oradan da onu izle. Burada sadece ben hızlı geçeceğim. Neyin nerede olduğunu bilmeniz yeterli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar image buton üzerinden yüklememizi yaptık. Ne yaptık? Bir ID belirlemişiz. Bir detail'ini, background rengini ve content description yani kapat anlamına geldiğini işte üzerine tıklayınca işte kapat nasıl söyleyeyim placeholder gibi düşünebilirsin bu mantığı. Padding 8 dp'lik vermişiz. İçeriden bir sağ sol yukarı aşağı daraltma diye boşluk vermişiz daha doğrusu. src işte burada drawable'da çarpı png. Bakın normalde formatlar yazılmıyor zaten tespitini edebiliyor. Evet margin left sol tarafa doğru biraz daha 20 dp'lik bir boşluk yarat. Center inside. Yani bu arkadaşlar orantıyı bozmadan tam ortala diyor. Yani çerçevenin image butonun tam ortasında olacağını bahsediyor fotoğrafın. Aslında fotoğrafı ortalamaya çalışıyor image'i. Layout constraint top to top of yani bu üstten parent yap. Yani üstten bir boşluk yarat aslında anlamına geliyor. Diğeri de başlangıçtan bir boşluk yarat. Yani şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Üstten bir boşluk yarat, başlangıçtan bir boşluk yarat. Şurada kalıyor anladım. O anlama geliyor. Başka da bir şey geldiği yok. Yani bu ikisi de o anlamı ifade ediyor. Başka neyimiz vardı? Question'ımız var. Yani
yardım kısmı. Yardım konumuz da burada. Ben bunu alıyorum. Drivable'ın içerisine atıyorum. Şimdi arkadaşlar hemen yardım ikonunu da koyalım. Evet. Şimdi arkadaşlar image butonda yine aynı yardım demiş burada da aynı şekilde padding 6 vermiş. Burada 8 vermiş. Orada 6 vermiş. Herhalde kalınlığından olsa gerek yapmışım ben onu. Margin right 20 dp. Bakın burada left sol taraftan bir boşluk yaratıyordu. Burada da right'tan bir boşluk yaratmış. Yine aynı şekilde parent yukarıdan boşluk ve end olarak göstermiş burada da, yani sondan bir boşluk yarat. Tamam, sıkıntı yok arkadaşlar, bu şekilde. Devam ediyoruz. Bir de orta tarafta TikTok'la giriş yapın diye bir yazı var. O yazıyı ekleyelim. Onun için de biz bir text-view tagını kullanacağız. Burada herhangi bir şekilde işlem yapmıyoruz zaten. ID'si verilmiş. İşte width'i, height'ini belirtmişiz. Yazıyı text olarak içerisine yazdırmışız. Size yani boyutunu belirtmişiz. Color da black olarak rengini siyah demişiz. Stil de işte kalın olsun demişiz. Bu da layout constant top. Bu şey arkadaşlar, şu yukarıda çarpı var ya, çarpının altında olacağını söylüyor. TikTok'a giriş yapın altında yazı vardı. Ne yazısıymış? Hesabınızı yönetin, bildirimlere bakın, videolara yorum yapın ve daha fazlasını gerçekleştirin gibi yazısı varmış altta. Onu da yerleştirelim arkadaşlar. Ona da yine bir text-view kullanılacak. Çok da bir şey yok aslında. Aynı width değeri sadece 290 dp ile tam birebir aynı olsun diye daraltma yapmışız. Yoksa normalde buraya wrap de deseydim bak böyle açılıyormuş. Birebir benzemesi için ben 290 dp ile benzetmişim. Daha sonra text size vermişiz. Bu da bak title, yani yukarıdakinin altında kalacağını söylemişiz. Bakın da şöyle yaparsak anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Burada da subtitle, demek ki o da onun altında kalacak gibi. Esnek yapıdan bahsettim ya, işte bu constant layout'un esnek yapı bir şekilde kullanmamızı olanak sağlıyor. Aslında bu iyi bir şey bir bakın da. Size de tavsiye ederim constant layout'u kullanmanızı. Abi şu anda herkes linear layout kullana constant layout'u unutuyorsunuz. Şimdi materyal butonumuzu ekledik arkadaşlar. BTN TikTok adında işte bir ID vermişiz. Width değerini 300 vermişiz. Height'i buraya. TikTok'u da logosunu oradan çekmişiz. Start'tan almışız zaten fotoğrafı alacağımız için. Icon start başlangıç kısmından. Padding olaraktan da 20 dp boşluk yaratmışız. Sadece ikon için geçerli. 20 dp'de boyutunu vermişiz görselin. Aslında biraz daha küçültebilirmişiz. Gerçeğinde öyle değil. Biraz daha küçükmüş. Onu fark ettim. Stroke width 1 dp, yani kenarlarına biraz kalınlık vermişiz. Rengine grimsi bir renk vermişiz. Padding start 15 dp vermişiz. Herhangi bir şey yok arkadaşlar. Farklı bir şey gördüğüm durum yok. Yine aynı şekilde subtitle'ın altında olacağını bahsetmişiz. Yukarıdaki yazının altında olacağını bahsetmişiz. Ama biz yine dayanamadık. Margin top kısmına 24 dp'lik de bir aralık vermişiz. Daha sonra hemen onun altında ne var abi? Onun altında da kullanıcıların e-postası, işte telefon numarası veya e-mail ile giriş kısmı var ya, person. Yani görürsünüz şimdi. Onu da ekleyelim arkadaşlar. Şimdi bana bir uyarı gelecek. Ne uyarısı? Person yükle diyecek. Hemen bir personumuzu yükleyelim burada arkadaşlar. Benim person biraz farklı olabilir. Normalde TikTok'unki biraz üçgenimsi bir yapısı var. Bendeki biraz daha oval. Yani tabii onunla bir değil benimki de. Şimdi arkadaşlar onu da ekledik, personumuzu da. Burada fotoğraf bazen kayıyor. Bakmayın. Düzelir aslında. Normalde aç kapa yapınca düzeliyor. Burada şu anda bir saniye bakayım, şöyle düzelecek. Çok düzeleceğini zannetmiyorum ama şöyle bir yapmak istiyorum. Bir saniye. Normalde düzelir arkadaşlar. Siz ona bakmayın. O TikTok gibi gözüküyor. Takılıyor bazen. Bug'a gibi. Her neyse. Kullanıcı telefonu, e-posta, kullanıcı adı demişiz. 11 cp size, yani text'in yazı fontunu belirtmişiz. Evet, biraz küçüktü. Gerçeğinde de bakıyorum şu anda küçük. Onun için ben de biraz küçülttüm. Kalın yazı olduğunu fark ettim. Çünkü küçüldükçe yazı yok oluyor. Ben de buraya bir kalınlık atamışım zaten. Aynı yukarıdakiyle hemen hemen aynı. Burada da Facebook butonumuzu istiyor. Görselimizde yüklediğimizde kendine gelir diye düşünüyorum. Arkadaşlar bir de böyle takılmalar olur. Sakın ha sakın siz bunu yanlış anlamayın. Normalde çalışıyor. Burada hızlı bir şekilde güncelleyemiyor. Böyle bir sıkıntısı var. Yapacak bir şey yok. Dilerseniz ben bunu uygulamasını açarak bu şekilde de yapabilirim. Editörü aç kapa yapınca düzeliyor arkadaşlar. Dediğim gibi çalışır çünkü. Dilerseniz yukarı taraftan biraz daha margin top değeri verip de çarpıyla question var ya yukarısı. Onu yukarıya bir boşluk yaratıp tam da ortalayabilirsiniz. O da sizin zevkinize kalmış bir şey. Google'ı da yükledik. Apple'ı da yükleyelim ki bir daha sormasın bize. Kafanız karışmasın. Şimdi arkadaşlar tekrar bir kontrol gerçekleştirelim. Büyük ihtimal olacak. Ne de bir kontrol babında testlerimizi yapalım. Evet. Hepsi şu anda tam teşekkürlü geldi. Bir yazımız var. Bu bilgilendirme metni. Bu metin alt metin. Bir de onun altında işte hesabın var mı? Varsa da kayıt ol gibi böyle
ibare dönecek. Apple ile devam et butonun altına bilgilendirme metni olacak. Bunu da yerleştirelim. Yine bu metin TextBehave olarak ama sizlere kısa bir bilgi vereceğim. Bu TextBehave metinle ilgili. Bu metnin içerisinde bazı kelimeleri kalın yazı olması lazım ve siyah olması lazım. Buradaki metin rengi grimsi bir rengi var. Şimdi arkadaşlar daha bunu yapmadık. Ondan uyarı veriyor. Hemen aşağısına iniyoruz. Burada yazı göremiyorsunuz. Çünkü buradaki yazıyı main activity Java'da koyacağız. Hemen onun altına bir View koyacağız. HR düşünebilirsiniz. Aslında bir çizgi, gri bir çizgi koyacağız. Yine o çizginin hemen altına da kayıt olması için kayıt yönlendirici koyacağız. Şimdi gelelim arkadaşlar main activity'ye. Evet, kontrol ediyoruz. Yazı gelmedi. Çünkü boş yazıyı biz main activity'nin içerisine ekleyeceğiz. Java'nın içerisine ekleyeceğiz. Burada sadece yazıyı yazılacak yerleri ayarlamış oluyoruz daha doğrusu. Buraya dokunmuyorsunuz arkadaşlar. Benim vereceğim kodu yapıştırıyorsunuz. O çok uğraş isteyecek, yoksa tek tek yazmak falan. Bu şekilde alıyorsunuz abi. Bu arada bu kodları nereden alacağız diye soruyorsanız sormayın. Çünkü benim Discord kanalımda bunları yayınlıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Bir daha bir kontrol ediyoruz. Bakalım. Evet. Ne fark ettiniz burada? Söyleyeyim. Öncelikle bazı butonların önce materyal buton olarak belirtmişiz. Text behave'lerini de aynı şekilde girmişiz. Şimdi buradan BTN TikTok olarak işte find behave by ID, get element by ID gibi düşünebilirsiniz. Yine burada da user Facebook, Google, Apple girilmiş. Tanıtmışız butonları ve buradaki değişken adlarını alarak buraya gelip set on'u click, yani tıklandığında ne olacak? Show to us, yani alert bir ekran alacak. TikTok ile giriş diye böyle bir ikonlu küçük ya da ikonsuz. Bazı telefonlarda ikon gözüküyor, bazı telefonlarda gözükmüyor, onu fark ettim. TikTok ile giriş yazacak. Hatta şöyle göstereyim, şöyle aşağıda. Bak bunda mesela ikon gözüküyor. Benim telefonda gözükmüyor mesela. Böyle tıklayınca mesela görüyorsunuz. Buna tıkladım mesela, Facebook ile giriş. Bazı kelimeleri kalın yapmışız. Mesela aydınlatma metnini kalın yapmışız. Dedim ya size, bazı kelimeleri kalın yapılsın diye böyle bir şey yaptık. Hatta size şöyle de söyleyeyim. Bu arkadaşın da mesela register hesabın yok mu? Burada fontunu biraz daha pembeleştirmişiz ve biraz da kalın yapmışız. B ifadesiyle de kalın yapmışız. İşlemimiz bu kadar basit. Bir de birçoğunuz bahsediyor, abi bunları yapay zekadan yapıyorsun, millete satıyorsun. Dostum, evet, yapay zekaya yaptırabilirsin bunu ama yapay zeka sana çok fazla hatalı bir şekilde veriyor. Onu fark ettim ben. Ben de bu alanın içerisinden çıktığım için yapay zekadan aldığım veriyi kontrol etmek zorundayım. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmem için aradaki küçük ayrıntıları da ben kendim yapmak zorundayım. Yani yapay zeka yapamıyor bazı şeyleri. İster istemez bir yazılımcının da eli değmek zorunda. Hataları kapatmak zorunda. İstediğiniz bir uygulama varsa o uygulamayı da yazarsınız abi yorumlara. Ben de bir bakarım. Eğer uygunsa, hani bazı uygulamalar izin vermiyor. Bazı uygulamalar, özellikle Türkiye'de bulunan uygulamalar özellikle izin vermiyor. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutma kardeşim. Ne diyoruz? Ben senin ekranın. Into the night, I raise my hand to the fire.